Herkese selamlar, ben Barış Demirel. Bugün çok güzel bir serinin ilk videosunu çekmeye başladık. Bu serinin ismi Bir Yol Göster olacak. Sizden gelen soruları toparlayıp çok güzel bir seri hazırladık. Bu serinin ilk videosu da akustik olacak. Çünkü akustikle alakalı çok fazla soru var ve her şeyin en başı zaten akustik. Ne kadar güzel ekipmanlarınız olursa olsun, ne kadar iyi hoparlör kullanırsanız kullanın, eğer akustiğiniz doğru değilse doğru duyamayacaksınız ve işlerinizin hiçbiri doğru bir şekilde çıkmayacaktır. Sizden tabii ki çok fazla gelen soru var. Hepsini yanıtlama şansımız yok bu videoda. O yüzden birkaçını seçtim. Bu seçtiğim soruları cevapladığım zaman zaten sizin aklınızda da birçok soru cevaplanmış olacak. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen ilk soruyla başlayalım. Abi selamlar. Alt ve üst komşumdan şikayet geliyor. Akustik düzenleme yapsam sesin gitmesini engelleyebilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce şunu anlamamız gerekiyor. Akustik düzenleme ile yalıtım bambaşka şeylerdir. Yalıtım sesin dışarıya çıkmamasını veya dışarıdaki sesin içeriye girmemesini sağlar. Yalıtım yaparken bir odanın içine aslında bir oda daha inşa ediyoruz. Yani odanın içine oda yapıyoruz. Biz bu odalara zaten yüzen oda diyoruz. Birçok stüdyonun yalıtım şekli aslında yüzen odadır. Yani yüzen odayı tam olarak açarsak ne demek istiyoruz? Odanın içine bir oda daha yaptığımız zaman o odanın diğer sizin ana odanıza değmiyor olması lazım. Bunun için önce zemin yapılır. Zeminin altına kauçuk ayaklar konulur ki zemin sizin ana odanızın zeminine değmesin diye. Yüzen odadaki hiçbir duvar, tavan veya zemin sizin odanıza temas etmemeli. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Tavanı asma tavan ve yan duvarları da zeminin üzerine çıkmanız gerekiyor. Zeminde ağır malzemeler kullanmanız gerekiyor yalıtım yapmak istiyorsanız. Çünkü ses aslında titreşimle yayılan bir şey. Yani siz sesin başka bir yere geçmesini engellemek istiyorsanız eğer, o zaman ne yapacaksınız? Titreşimi keseceksiniz. Yani titreşimi kesmediğiniz sürece alta, üste, yana her yere ses geçebilir. Ses üst katlara veya sesin çarptığı yer bir kolona denk gelirse 4-5 kat yukarıya veya 4-5 kat aşağıya kadar bile sizin çıkarttığınız ses gidebilir. Bu sorunu yaşayan inanılmaz fazla insan var. O yüzden titreşimleri kesmediğiniz sürece yana, yukarıya veya aşağıya her yere ses gidecektir arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yok. Gidip odanın her yerine sünger yapıştırayım, dışarıya ses çıkmasın. Böyle bir şey yok. Çünkü duvarlara sünger yapıştırmanız titreşimi engellemeyecektir. Sizin zemininiz yine titreşmeye başladığı zaman direkt olarak alt komşuya bütün ses gidecektir. Ses yalıtımı yaparken bas frekanslarının yani alt frekansların titreşmesini, zemini veya duvarları titreştirmesini önlemeniz gerekiyor. Eğer bunu önleyemezseniz hiçbir şekilde yalıtım yapamazsınız. Yalıtım hem maliyetli hem de zor bir iştir arkadaşlar. Yani buna girişecekseniz ya ticari bir faaliyet içerisinde olun ya da kendi evinizdir. Ben bir kere yapacağım, sonrasında da kafam rahat etsin diyorsanız yalıtım yaptırabilirsiniz. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Stüdyoya cam yününden paneller yaptırdım. İşe yarar mı hocam? Şimdi ne için kullanacağınıza göre değişir aslında. Eğer belirli bir akustiği düzenlemek veya profesyonel bir akustik düzenleme yapmak istiyorsanız hiçbir işinize yaramaz. Çünkü cam yünü, taş yünü gibi materyallerin aslında akustik bir tablosu yoktur. Yani akustik tablosu yok ne demek? Herhangi bir ölçüm yapılmamış. Yani bu frekansları emiyor, bu frekansları emmiyor gibi bir ölçüm yapılmamış. Bunu bilmeden ölçümü yapılmamış hangi frekansları emdiği belli olmayan paneller akustikte hiçbir işinize yaramaz. Ayrıca ben zaten cam yünü, taş yünü gibi şeyleri asla önermiyorum. Bunun sebebi de arkadaşlar Google'a girin, cam yünü veya taş yünü sağlık yazın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani cam yünü, taş yünü gibi şeyler direkt olarak akciğer kanseri. Biz stüdyoları yaparken de cam yünü veya taş yünü kullanıyorsak kesinlikle maske ve eldivenle bunları kullanıyoruz. Ve bunları kullandıktan sonra önlerine alçıpan geliyor. Üstüne sıva geliyor. Yani herhangi bir şekilde onun tozunu bir daha soluma şansınız olmuyor. Eğer siz bir çerçeve yapıp içine cam yünü, taş yünü koyup üstüne de bir kumaş kaplamayı düşünüyorsanız o zaman tabii şöyle bir sıkıntı olacaktır. O cam yünü, taş yününün partikülleri, hadi taş yününü biraz daha ayırıyorum. Cam yünü özellikle yani inanılmaz zararlı.
Kumaşın kalınlığı ne kadar kalın olursa olsun hiçbir şey fark etmeyecektir. Yani o partiküller bir şekilde o kumaşın arasından çıkacaktır. O yüzden uzun süre oturacağınız bir odada cam yünü, taş yünü gibi materyaller kullanmanızı asla tavsiye etmiyorum. Sağlıksal olarak inanılmaz dezavantajları var. Sadece şunu yapabilirsiniz. Mesela benim içeride yankı problemim var. Ben bunu çözmek istiyorum. Yani yankıyı çözmek istiyorum derseniz o zaman hani kullanabilirsiniz. Çok uzun sürede orada durmuyorum. 20 dakika, 25 dakika kayıt yapıyorum, çıkıyorum. Yani yine de tavsiye etmiyorum ama bunlar için kullanabilirsiniz. Ama ben oturacağım, mix yapacağım. Bu stüdyoda veya Hi-Fi stüdyom var. Hi-Fi stüdyoma gidip cam yünü paneller koyacağım. Yani o zaman hiçbir anlamı yok. Gelelim bir sonraki soruya. Ben evde seslendirme yapıyorum ve birkaç tane şarkım var. Onların vokallerini kaydetmek istiyorum. Odaya nasıl bir akustik yapmalıyım? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Seslendirme yapanlar, vokal kaydedenlere ben her zaman şunu söylüyorum. Mikrofona yansıma dönmemesi gerekir. Yani siz bir mikrofona kayıt yaptığınız zaman o mikrofona çevre duvarlardan, tavandan, arkanızdaki duvardan veya zeminden sesin tekrar yansımaması gerekir. En önemli kural budur. Çünkü siz oraya bir kayıt yapıyorsunuz. Şimdi duvardan bir ses yansıyor, tavandan bir ses yansıyor, yerden bir ses yansıyor. Onları da kaydediyor mikrofon. Yani o zaman ne oluyor? Bunu mixlerken inanılmaz sorun yaşıyorsunuz. Bu sorunu yaşamamak için mikrofona sesin dönmesini engellemeniz gerekiyor. Bunun için kendinize bir vokal boot yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Ya süngerleri tamamen bir köşeye yapıştırırsınız. Hiçbir şekilde mikrofona yansıma dönmez. Bu şekilde kayıt yapabilirsiniz. Ya da benim elimde akustik panel yok, sünger yok, daha kolay bir şekilde nasıl vokal boot yapabilirim derseniz biz mesela eskiden lisedeyken tabii elimizde o kadar fazla akustik malzeme yok. Bir çözüm de üretmemiz gerekiyor. Ne yapıyorduk? Gardırobun kapaklarını açıyorduk. Sağına ve soluna yorganları koyuyorduk kapaklara. Ön tarafta da kıyafetler vardı askılarda. Böylece ne oluyordu? Sağ taraf, sol taraf ve ön tarafın emici bir yüzey oluyordu. Böylelikle ben orada bir şey kaydettiğim zaman ön tarafta kıyafetler var. Onlar sesi absorbe ediyor. Sağ taraftaki kapak ve sol taraftaki kapaktaki yorganlar da yine aynı şekilde sesi emiyordu. Hemen mikrofonun önünde de ben olduğum için hiçbir yerden yansıma tekrar dönmüyordu. Bu homemade tekniği aslında kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada önemli olan şey akustikten daha çok nedir? Mikrofona yansımanın dönmemesi. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Merhaba, difüzör paneller çok dekoratif duruyor. İhtiyacım var mı yok mu bilmiyorum. Fakat güzel göründüğü için almak istiyorum. Alsam sese etkisi ne olur? Saygılar. Şimdi arkadaşlar, difüzör paneller öyle kafanıza göre alınmaz. Odanın içinde bir ölçüm yapmanız gerekiyor. Bilgisayardan bir pink noise yollayacaksınız. Bunu bir önceki akustik videomda anlatmıştım ne olduğunu. Pink noise'u yolladıktan sonra bir kalibrasyon mikrofonuyla bunu ölçeceksiniz. Analyzer'dan pink noise'un grafiği ile mikrofonla kaydettiğiniz grafiği karşılaştıracaksınız ve böylece eksik olan veya fazla olan frekanslar ortaya çıkmış olacak. Pink noise'un grafiği bellidir. Frekansların güçleri belirli bir seviyede azalır. Şimdi siz odanızda eğer bu grafikle birbirini tutan bir grafik göremiyorsanız sizin mikrofonunuzla kaydettiğiniz grafiğinizde daha farklı bir görsel varsa örneğin 2 ile 6 arası aynı şekilde düşmüyor, biraz daha yüksek gözüküyor. O zaman odanızın içinde o frekanslar yansıyor demektir. Öncelikle odanın içindeki yansımaları çözmek gerekiyor. Bu yansımalar nedir? Sizin hoparlörlerinizin arkasındaki duvardan direkt olarak ilk ses yansıması orada başlar. Çünkü hoparlöre en yakın duvar hemen arkasındaki duvardır. Daha sonra yan duvarlar, daha sonra tavan. En son sizin arka duvarınız. Yani yansıyacak toplamda 5 farklı nokta var. Şimdi siz bu 5 noktayı eğer kesmezseniz bu noktalardan size farklı sürelerde ses yansıyacaktır. Öncelikle bu yansımaları çözmemiz gerekiyor. O yüzden hoparlörlerin arkasına, arka duvarımıza ve yan duvarlarımıza belirli noktalara akustik panel yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bu belirli noktaları nasıl belirleyeceğiz? En önemli konu bu aslında. Bu noktaları belirlerken bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Arkadaşınıza küçük bir ayna verin. Hoparlörlerle eşkenar üçgen oluşturacak şekilde sandalyenize oturun. Daha sonrasında arkadaşınız elindeki aynayla önce sağa
sağ duvarınızda, sonra sol duvarınızda aynayı gezdirsin. Hoparlörü aynada gördüğünüz nokta yansıma noktanızdır. Yani bir arkadaşınız yan duvarda aynayı gezdiriyor, bakıyorsunuz ve hoparlörü gördüğünüz nokta, o nokta sizin yansıma noktanızdır. Aynı şekilde arka duvar. Arka duvardaki yansımayı kesmek için de arkaya dönüyorum. Arka tarafındaki yansıma noktam aynada yine görünen nokta. Absorber panellerimi yerleştirdikten sonra artık yansımaları kesmiş oluyorum. Bundan sonra bus trap'lar ve difüzörler devreye giriyor. Bus trap ve difüzörü neye göre koymalıyım? Şimdi artık yansımaları kestim. Yansımaları kestikten sonra artık yapmam gereken şey tekrar ölçüm yapmak. Tekrar bir ölçüm yapıyorum. Bakıyorum hala bas frekanslarında bir yükseklik varsa o zaman köşeleri doldurmam gerekiyor. Çünkü arkadaşlar akustikte köşeler bas frekansları üreten yerlerdir. Hoparlörlerinizden bir müzik açın. O müziği de gidip köşelerde farklı yerlerde dinleyin. Köşelerin ne kadar uğultulu olduğunu göreceksiniz. Çünkü 90 derecelik açılar bas frekansları yaratır. Bas trap kullandığınız zaman aslında siz o 90 derecelik açıları yok etmiş oluyorsunuz. Tabii ki bunları kullanırken yine neye dikkat edeceksiniz? Emici bir sünger olmasına dikkat edeceksiniz. Yani oradaki bas frekanslarını yok edecek. Bunu da hallettim. Daha sonrasında tekrar bir kalibrasyon mikrofonuyla kayıt yapıyorum. Kalibrasyon mikrofonuyla kaydımı bitirdikten sonra yine grafikleri karşılaştırıyorum ve örneğin şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Mesela 6 kHz ile 10 kHz arası kaybolmuş. Yani daha düşük duyuluyor pink noise'a göre. Benim koyduğum paneller diğer frekansları düzeltirken belirli frekansları fazla emmiş. Buradaki eksik frekansları düzenlemek için ne yapıyorum? İşte o zaman difüzör kullanıyorum. Yani difüzörün kullanım yeri tam olarak burası. Difüzör eksik olan frekansları tamamlamak için kullanılır. Yani siz gidip güzel diye bir difüzör alıp arkaya koyarsanız şöyle bir sıkıntı yaşarsınız. Örneğin sizin o frekanslar arasında bir eksikliğiniz yok. Ama gittiniz difüzörü koydunuz. O difüzörü koyduğunuz için akustiği daha da bozabilirsiniz. Ve difüzörler öyle kafanıza göre de satın alınmaz arkadaşlar. Bilmediğiniz bir difüzör alırsanız o zaman yani onu oraya koymanın hiçbir anlamı yok. Çünkü difüzörün dediğim gibi amacı şudur. Hoparlörden çıkan ses difüzöre çarpar ve difüzör yapılırken matematiksel olarak yani o dizilişin belirli bir matematiği var. Bunu yapan programlar var. Giriyorsunuz diyorsunuz ki ben 6 kHz'de tabi bunu siz demiyorsunuz. Bunu akustik firması diyor. Siz diyorsunuz ki bana 6 kHz ile 10 kHz arası yansıma sağlayacak bir panel lazım. O adamlar da onu bilgisayara giriyorlar ve daha sonrasında çıkan sonuca göre size bir panel yapıyorlar. Ona göre bir şekilde diziyorlar. Belirli açıyla kesiliyor. Yani öyle kafanıza göre ağaçları kesin böyle bir panel yapayım gibi bir şey yok. Örneğin benim arkamdaki difüzör 4 kHz ile 11 kHz arasını belirli bir seviyede yansıtmak için yapıldı. İçerideki odada da farklı bir difüzör var. O da mesela kaçtı yanlış olmasın 8 kHz ile 11 kHz arasını yansıtıyor. O çok daha dar bir aralığı yansıtıyor. O yüzden onun şekli bundan farklı. Yani onun kare büyüklükleri daha farklı, açıları daha farklı. O frekansları yansıtmak üzere yapılmış bir panel. O yüzden gidip öyle kafanıza göre difüzör alırsanız akustiği iyi hale getirmek bir yana tam tersine bozarsınız. O yüzden difüzör en son eğer eksik frekanslarınız varsa tamamlamak için kullanılır. Öyle dekoratif diye ya da odanın içinde sesi dağıtsın diye falan kullanılmaz. Bir sonraki soruya geçersek, Hi-Fi sistem kullanıcısıyım. Acaba nasıl bir akustik yapmalıyım? Şimdi eğer evliyseniz o zaman eşinizin istediği bir akustik yapmanız gerekiyor. Genelde Hi-Fi kullanıcılarının böyle bir sorunu var. Yani benim işte Hi-Fi sistemim salonda ama ben dekoratif bir şeyler almam gerekiyor. Yoksa hanıma bunu kabul ettiremem gibi bir sıkıntı var. Yani sırf bunun için farklı bir ev tutup Hi-Fi sistemini oraya taşıyıp sırf o eve müzik dinlemeye giden kişiler tanıyorum. Çünkü evde salonda eşi duvara bir şeyler asmasına izin vermiyor. Biliyorsunuz ki kadınların çoğu kendi salonunda çok da böyle erkeksi şeyler istemezler. Yani sağda solda yapıştırılmış paneller veya işte tavanda yapıştırılmış süngerler istemeyebilirler. Bunun için size tavsiyem daha dekoratif paneller kullanın. Mesela ben bu kullandığım Volustic marka paneller gayet dekoratif panellerdi. Ben biraz bu panelleri tercih ettim.
Yani bir de diğer tercih etme sebebim, sünger kullandığınız zaman onları duvara yapıştırıyorsunuz. Tabii ki bu paneller biraz daha tablo gibi paneller. O yüzden tek bir vida takıp bu panelleri asabiliyorum. Benim Wall-E tercih etme sebebim buydu. Ayrıca tercih etmemin tabii ki teknik tarafı da var. Fakat görsel tarafı da tabii ki es geçilecek gibi değil. Onun dışında Auralex diye bir marka da var. Mesela onun panelleri de gayet şık. Vico Akustik var. Vico Akustik'in de mesela panelleri gayet şık. Ben kendi stüdyomda Wall-E kullanıyorum. Gayet dekoratif gözüküyor. Yani işin şakası bir yana, Hi-Fi kullanıcıları da aslında evlerinde az önce bahsettiğim gibi önce yansıma problemlerini çözüp daha sonra eğer bas sorunları varsa köşelere bas trap ekleyip eksik kalan frekansları varsa o zaman eksik kalan frekanslarını difüzörle tamamlayabilirler. Gelelim bir sonraki soruya. Abi hoparlörlerin olduğu odada arka taraf full cam, üstüne herhangi bir şey yapıştıramıyorum ve sanırım burası bana akustik olarak sorun yaratıyor. Nasıl bir çözüm önerirsin? Eğer arka tarafında cam varsa kesinlikle akustik bir perde öneririm. Çünkü camın üstüne dediğin gibi bir şey yapıştıramazsın. Cam da en çok yansıtıcı yüzeylerden bir tanesidir. Özellikle tiz frekansları inanılmaz fazla yansıtır ve içeride o tiz frekanslar sizin çalışma sürenizi inanılmaz düşürür. Yani sizin kulağınız normalde yansımasız bir odada, akustiği düzenlenmiş bir odada 4 saat, 5 saat güzel bir şekilde duyabilirken akustiği düzenlenmemiş cam olan bir odada, özellikle tizlerin yansıdığı bir odada çok daha kısa sürede yorulacaktır. Yani yarım saat 40 dakika içinde kulağınız dolacaktır ve bazı frekansları duymamaya başlayacaksınız. O yüzden cam yüzeyleri veya mermer yüzeyleri hemen kapatıyorsunuz. Yani eğer yerler mermerse boydan boya halı serin. Öyle söyleyeyim. Mermer yüzeyler, cam yüzeyler akustiğin en büyük düşmanı. Eğer büyükçe de bir cam yüzeye sahipseniz odanın içerisinde ne yapacaksınız? Pileli bir akustik perde yaptırmanız gerekiyor. Neden pileli akustik perde diyorum? Çünkü pile biliyorsunuz ki böyle S şeklinde belirli bir girinti çıkıntı yaratacak size. Düz bir perdeye çarptığı zaman ses daha rahat yansıyabilecekken pileli yani girift bir şeye çarptığı zaman sesin yansıma oranı daha düşük olacaktır. O yüzden eğer arkanızda ya da yanınızda ya da önünüzde böyle bir cam varsa kadife perde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz akustik perdeyi şöyle yaptırtıyoruz. Kadife perde, arasına 2 kat astar ve tekrar arka tarafına kadife perde. Bunu da aynı şekilde pileli yaptırtırsanız çok güzel bir akustik perdeniz olur ve yansımaları çok büyük oranda keser. Gelelim bir sonraki soruya. Üstad, senin videoları izledikten sonra emici paneller satın aldım. Bunların yanında bass trap almalı mıyım? Az önce anlattığım gibi bass trap, eğer bas frekanslarınız hala yüksekse, yani yansımaları çözdünüz ama hala bas frekanslar yüksekse o zaman köşeleri kapatmak için bass trap alabilirsiniz. Çok fazla bütçem yok, hatta hiç bütçem yok abi. Ucuz süngerlerden alsam işime yarar mı? Şimdi arkadaşlar, eğer ucuz bir şey alacaksanız zaten ne aldığınızın çok da önemi yok. İsterseniz gidip villada sünger yapıştırın. Bulaşık süngeri de yapıştırırsanız aynı etkiyi verecektir. Çünkü hangi frekansları emdiğini bilmediğiniz bir panel koyduğunuz zaman sonucun ne olacağını bilemezsiniz. Örneğin ben tavandan belirli frekansların döndüğünü tespit ettim. Tavanda başka, yani Vico Akustik'in bir süngeri var. Arkamda Wall-E panelleri var. Şimdi tavanda neden Vico Akustik var? Çünkü Vico'nun absorbe ettiği frekanslar başka, Wall-E absorbe ettiği frekanslar başkaydı. Bana Vico'nun absorbe ettiği frekanslar gerekiyordu tavanda. O yüzden tavanda onları tercih ettim. Yan duvarlarında, arka duvarında, hoparlörlerin arkasında Wall-E tercih ettim. Çünkü internet sitesine girdiğiniz zaman zaten orada size bütün işte Auralex'e de girseniz, Vico Akustik'e de girseniz işte veya farklı binlerce akustik firması var. Zaten profesyonel akustik sitelerinde hemen size o ürünün frekans tablosunu verir. Frekans tablosuna bakın, hangi frekansları daha çok emdiğini gösterir. Yani size böyle bir equalizer gibi bir tablo verir. Örneğin der ki 300 Hz'den sonra artarak şu frekanslara kadar bir emicilik özelliği var diye size orada grafikte gösterir. Ve son soru olarak hangi marka panelleri önerirsiniz? Şimdi arkadaşlar, ben dediğim gibi herhangi bir marka panel öneremem.
Ben kendi kullandığım paneli size söyledim. Fakat iyi markalar var. Dediğim gibi Vico Akustik güzel bir markadır. İspanyol. Auralex sanırım Amerikandı. Güzel bir marka. Benim kullandığım Volistic güzel bir marka. Bunlar dışında yerli markalar var. Lava Akustik var. Şuna dikkat edeceksiniz. Hangi frekansları emdiğini iyice araştırın. Ona göre panel alın. Onun dışında saçma sapan panellere, yani ne olduğunu bilmediğiniz şeylere para vermeyin. Çünkü o zaman akustik yapmış olmazsınız. Sadece yankıyı kesmiş olursunuz. Akustiği doğru bir şekilde yapamazsanız doğru duyamazsınız. Doğru duyumu da odada sağlayamazsanız dünyanın en güzel hoparlörünü kullansanız da hiçbir işe yaramaz. Bir Yol Göster serisinin ilk videosu akustikti. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.